Herkese merhaba arkadaşlar, ben Mustafa. Bu videomuzda tab konteyneri nasıl renklendirileceğini göreceğiz. Nasıl farklı renkler veririz. Şimdi ben bir örnekleme olarak şuradan red dedim. Gördüğünüz gibi kırmızı ve bu şekilde renk değişiyor. Blue ve green. Şimdi bunu Mendix 10.20 Pro'da nasıl geliştirdiğimize bakalım. E, evet, şu anda Mendix Pro'ya geçiş yapıp development'a başlayalım. Evet arkadaşlar, ben bu örneği Mendix 10.20'de yapıyorum. Mendix Pro 10.20. Şimdi öncelikle hemen domain modele şöyle bir entity oluşturacağım. Burada tab container helper diyelim. Şuradan non-persistable yapayım bunu. Buradan da colors diyeyim. Şimdilik şuna da şöyle bir örnekleme olsun diye e, enumeration yapacağım. Şöyle yapalım. Enums dedim. Colors. Tamam. Buradan sade 3 tane renk red diyeyim. Bir tane blue, mavi olsun. Bir de green için örnek yapayım. Şimdi bir demo için hazırladığım için bunu böyle bir örnek yaptım. Şimdi buraya gelip şimdi şuradan bir data view çekeyim. Şunu şöyle no, şurayı no, hemen bir none flow. Şuradan DC rastgele bir isim vereyim. Şu anda çok önemli değil. Create container cover diyorum. Bu tamam. Buradan buraya geliyorum. Hemen şuradan bir create object. Okay, right. Oh, that's okay. Şimdilik tamam. Bunu buradan yaptık. Evet, buraya bir ne ekleyeceğim ben? Şöyle geleyim. Hemen bir drop down şu şekilde colors. Şunu şöyle bir şurada çok büyük olmasın. Şöyle yapayım. Hemen hızlı bir şekilde. Daha 2 1 bile olur aslında. Neyse. Örnek tab'ler koyacağım buraya. Hmm, işte tab 1. Şimdi bunun rengini tab 2 dedim. Şimdi yeter. Hatta bir tane daha koyayım. Sadece renkleri görmek için tab 3 dedim. Şimdi bunların renkleri nereden değiştiriliyor? Öncelikle buradan Marketplace'e gidip Atlas Core var. Atlas Core'dan burada şurada web var. Styling'in altında. Styling altında web. Web'in altında şurada core var. Core'un altında hemen widgets var. Burada da widgets'te de tüm widgetlerin style'larını görebiliyoruz. Mendix'in default şeylerini. Buraya geldiğimde tab container var. Burayı çok değiştirmek istiyorum. Tab container buranın olduğu gibi kalması lazım. O sebeple ben şöyle yapacağım. Yani burada işte mobil için olan da var. Yani mobil için olan dediğimiz native olan değil, PWA olan kısmı. Ben normalde sadece container'ı şey yapacağım için şuraya şunu alıyorum, kopyalıyorum ve buradan çünkü farklı renkler oluşturabilirim bununla ve default'u bozmak istemiyorum. Buradan gelip styling'e geliyorum. Buradan web'in altında şöyle sağ klik yapıp yeni bir SCC dosyası oluşturuyorum. Yani yeni bir style sheet oluşturuyorum. Bunun adına da top container dedim. Bunu buraya yapıştırdım. Şimdi ben renk değiştireceğim için yani bununla işim yok. Bununla işim border colors belki değiştirebilirsiniz. Hani bunu şimdilik şöyle black yapacağım. Atıyorum. Bununla da işim yok.
Bunu siliyorum. Burası varsayılan değer olarak herhangi bir renk yok. O yüzden buna farklı bir renk atacağım. Ne diyeyim? Buna da black diyeceğim. Şimdilik. Şimdi bunun ismine, isterseniz bunun ismini değiştirebilirsiniz ama ben ismini değiştirmeyeceğim. Şöyle isim değişikliği yapacağım. Pardon. Red diyeceğim. Sonuna hani kırmızı ekleyeceğim. Burada bunları değiştirmiyorum. Color yani şeyin içindeki text yani yazılar ne olsun? White olsun, beyaz olsun. Yani örneklem olduğu için hızlı yapıyorum. Buna ihtiyacım yok. Çünkü bu evet, buna da Radius'a da ihtiyacım yok. Yani isterseniz bunları da değiştirebilirsiniz. Bunları da değişiklik yapabilirsiniz. Buna da ne diyeceğim? Red örneği olduğu için buna red diyeceğim. Burası tamam. Burada değişiklik var mı? Evet. Burayı yine white yapıyorum. Şimdi white dedim. Burayı ne yapacağım? Ee, Burayı da black yapayım. Border burası da black. Şimdi bak bu da red. Red dedim. Tamam. Şimdi bunu kopyalıyorum. Bir de bunun şu şekilde ne yapacağım? Green diyeceğim. Green dersem sadece buradaki şeyleri aslında şöyle yapayım. Yazıyla yine yapayım. Green olarak değiştiriyorum. Bunu da green olarak değiştiriyorum. Tamamdır. Bir de mavi aldım. Yapıştırdım. Bunu blue dedim. Buradan buna da blue yazayım. Mavi. Bu da blue. Bakalım sonradan hatalar olursa bakacağız. Bunlar tamam. Şimdi bunlardan herhangi birini alıyorum şimdilik. İçeri kaydırmam lazım. Evet. Şunlardan bir tanesini alıyorum. Ctrl C. Şunu Ctrl S yaptım. Buraya gelip bunu tıklıyorum. Yani tabii bu bir örnekleme olduğu için bu şekilde yapıyorum ama siz tabii elbette projenize göre farklı örnekleme yapabilirsiniz. Buraya da Dynamic Class diyorum. Yani sadece bir tane yaparsanız şunu şuraya yerleştirmeniz yeterlidir. Hani test dedim blue. Ne olacak? Burası sadece mavi olacak. Yani herhangi bir condition yok ama ben condition'lı yapacağım. Hani buradaki seçtiğim renge göre buranın değişmesini istiyorum. Onun için şurayı bir kaldırıyorum. Şuradan yani değişik örnek olsun diye if dediğim. Şimdi şeyim enum olduğu için bunu şeye çevirmem lazım. String'e. Get caption current object colors eşittir. Şu şekilde red dedim. Şurayı kapatayım. Evet. Ne yaptım? Then dedim. Buraya koyayım. Az önce yapıştım. Buraya yapıyorum. Bunu ne yapacağım? Red yapacağım. Buradan da bu şekilde e, bu şekilde devam edeceğim. Yani şöyle bir hatta kopyalayayım. Hiç uğraşmaya gerek yok. Şöyle kopyalayalım. Yapıştırdık. Ne yapacağız? Bunu blue diyelim. Bunu da blue. Else dedik. Buraya yapıştırdım. Buna da green dedim. Bu da green. Ne yaptım? Pardon. Else. Burayı da böyle bitiriyorum. Bu da ne olacak? Default olarak kalacak. Şimdi run yapıp bir test edelim. Evet, buradan hemen VWeb diyelim ve görelim. Şu anda herhangi bir şey seçmediğim için nedir? Default. Herhangi bir renk yok. Şimdi red diyorum. Evet, gördüğünüz gibi olmadı. Neden? Çünkü hemen bir yer atladım. Şurada main'e import deyip şeyi eklemedik. Tab konteyner'e yeni eklediğim şeyi bu şekilde eklememiz gerekiyor. Şimdi run diyelim. Bakın çalışacak. Bakalım şu anda yine default. Şuradan red diyorum. Gördüğünüz gibi red seçtim. Diğer taraflar hep siyah yapmıştık. Siyah, içler beyaz.
Blue dersem bu şekilde blue olacak. Tabii bu renkleri siz değiştirebilirsiniz. Buradan bir green, gördüğünüz gibi green. Ben bunun şeyini sizlerle kodu da paylaşacağım. Hatta domain modeli de paylaşabilirim. Linklerde, açıklamalarda bunu bulabilirsiniz. Hepinize kolay gelsin, iyi çalışmalar.